Merhabalar arkadaşlar. Pratik Yemek Tarifleri Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün tırnak pide tarifiyle karşınızdayım. Pide yapmanın en kolay yolunu, hatta hamur yoğurmadan pratik bir şekilde nasıl yapılır tüm ayrıntılarını tarifimle hazırladım. Umarım sizler de beğenirsiniz. Beni izlediğiniz için şimdiden teşekkür edip hemen tarifime başlıyorum. Pidemiz için karıştırma kabına 1 yemek kaşığı kuru maya ve 1 yemek kaşığı toz şeker alıyoruz. Üzerine 2,5 su bardağı ılık su ekleyip mayanın çözünmesi için biraz karıştırıyoruz. Kullandığımız su ılık olduğu için zaten maya da çok çabuk çözünecektir. Bu kadar karıştırmamız yeterli. Artık un ekleyebiliriz. Sıvı karışımın üzerine 5 su bardağı un ve 1 tatlı kaşığı tuz ekliyoruz. Gayet yumuşak bir hamur istediğimiz için elimizde yoğurmuyoruz. Spatula veya tahta bir kaşıkla hamuru toparlayabildiğimiz kadar toparlıyoruz. Videoda kullandığım malzemeleri teker teker sayıyorum ama daha rahat almanız açısından videonun altındaki açıklama kısmına tüm malzemeleri ayrıntılı bir şekilde ekliyorum. Oradan da rahatlıkla alabilirsiniz. Gördüğünüz gibi tertemiz, hiç elimizi bulaştırmadan hamurumuzu bu şekilde hazırlıyoruz. Hamur çok yapışkan oldu, nasıl toparlarım diye düşünüp un eklemeye devam etmeyin lütfen. Hamurda istediğimiz kıvam tam da bu şekilde çok yumuşak ve yapışkan bir hamur olmalı. Unlar tamamen kaybolup hamurla bütünleşince üzerini kapatıp 30 dakika mayalanması için dinlendiriyoruz. Bekleme süresi dolan hamuru artık işleme alabiliriz. Hamur çok yapışkan olduğu için bu aşamadan sonra bolca un kullanmalıyız. Açarken ve toparlarken kullandığımız unlar hamurun içine kullandığımız yani 5 su bardağına dahil değil. Masaya bolca un serpip hamuru spatula ile indiriyoruz. Ve tekrar hamura un serpip spatula ile toparlıyoruz. Toparladığımız hamurun üzerine tekrar un serpiyoruz ve 8 eşit parçaya bölüyoruz. Sonrasında her bir parçayı yuvarlayıp beze yapıyoruz. Bezeleri bırakacağımız yere bolca un serpelim ki beklerken yapışma yapmasın. Bezeleri tamamladıktan sonra üzerini kapatıp bir 10 dakika daha dinlendiriyoruz. 10 dakika sonra pamuk gibi olan bezeleri şekillendirmeye, yani pide şeklini vermeye geçebiliriz. Yine masaya ve bezeye un serpip parmaklarımızla bezeyi tatlı tabağı boyutlarında olacak şekilde açtırıyoruz. Pideleri isterseniz bu şekilde yuvarlak yapın, isterseniz birazdan göstereceğim gibi ince uzun yapın. İkisi de şahane olacaktır. Tatlı tabağı boyutlarında olan hamurun üzerinden parmak uçlarımızla bastırıp şekil vermeye başlıyoruz. Pidemizin üzerine sos olarak 2 yemek kaşığı yoğurt ve 1 tane yumurta sarısı kullanıyoruz. Yoğurt ve yumurtayı iyice çırpıp pidenin her tarafına gelecek şekilde sürüyoruz. Ve tekrar parmaklarımızla bastırarak üzerinden geçiyoruz. Şeklini verirken tekrar göstermek istiyorum. Bu sefer ince uzun yapacağım. Benim tercih ettiğim şekilde ince uzun, dilimlemesi yuvarlığa göre daha rahat oluyor.
ama tercih sizin tabii. Yine masaya ve bezeye un serpip elimizle oval olacak şekilde açtırıyoruz. Ve yine parmak uçlarımızla bastırıp şeklini çıkartıyoruz. Kaldırması daha kolay olsun diye bu sefer sosunu sürmeden tepsiye alıyorum. Ben pideleri ikişer ikişer pişirdim. Pişirme süresi zaten çok kısa, 10 dakikada pişiyor. Ben tepsiye ikili yerleştirdim ama pidelerin şeklini tepsinizin boyutuna göre de ayarlayabilirsiniz. Ama lütfen çok kalın olmasın, inceliği ekranda gösterdiğim gibi olsun. Tepsiye aldığımız pidelerin üzerine bolca sos sürüyoruz. Ve parmak uçlarımızla bastırarak tekrar üzerinden geçiyoruz. Böylece pideler biraz daha büyüyor ve şekli tam ortaya çıkıyor. En son fırına göndermeden önce üzerine susam ve çörek otu serpebiliriz. Pişirmek için fırını önceden ısıtmalıyız ve yüksek derecede, yani kurumasına izin vermeden dakikalar içinde pişirmeliyiz. Önceden ısıtılmış 220 derece fanlı fırında 8-10 dakika arası üzeri kızarana kadar pişiriyoruz. Pidemizi çıtır çıtır değil de yumuşacık olmasını istersek fırından alır almaz üzerini kapatıp bir 10 dakika bekletmeliyiz. Yumuşacık ve şahane oldular. Ekmek almaya üşendiğiniz zamanlarda, canınız pide çektiğinde ya da kebap hazırladığınızda yanına sunulacak şahane bir pide tarifidir. Lütfen tarifi kaydedin ve bir kere de olsa bu pideyi mutlaka deneyin. Pideleri isterseniz sade tüketin, isterseniz benim gibi yağlayın. Ben üzerine zeytinyağı sürüyorum. Sonrasında biraz maydanoz ve dereotuyla renklendiriyorum. Hem göze hem de mideye hitap eden şahane bir pide oluyor. Bu güzel pideyi deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tarifimi beğendiyseniz beğeni butonuna basıp küçük de olsa bir yorum bırakırsanız beni destekleyip mutlu edersiniz. Kanalıma hala abone değilseniz yeni gelecek birbirinden güzel ve pratik tarifleri kaçırmamak için kanalıma abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Videoyu sonlandırmadan önce tariflerimi izleyip yorum yapan herkese yürekten teşekkür edip kucak dolusu sevgiyle selamlıyorum. Bir dahaki tarifte görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.